Merhabalar. Uygulamanın nasıl ayarlaması gerektiğini anlatacağım kısaca. Burası uygulamayı kurduğunuzda ilk göreceğiniz pencere. Buraya işte şoför olduğunu düşündüğümüz kişinin adını, soyadını gireceğiz. Ben rastgele bir şeyler giriyorum. Ve ID gireceğiz. Giriş yap dedim. Şimdi telefonu ilk kez kullanırken, yani daha doğrusu uygulamayı ilk kez kullanırken 5-6 tane izin isteyecek. Bunları bir defa yaptıktan sonra bir daha istemeyecek bunları. İzin ver diyorum. SMS atması için izin istiyor. Onun dışında dosyalara erişim için izin istiyor. Çünkü bir TXT dosyaya bütün verileri kaydediyor. Daha sonra Wi-Fi ile alakalı bir izin istiyor ve Bluetooth açmak için izin istiyor. Şu anda Bluetooth açmak için izni de aldı. Bağlantıyı kurmayı dene diyeceğim. Ama şimdi önce kulaklığımızı takacağım kulağıma. E, Pardon, takmadan önce bir açayım. Kulaklığı açıyorum. Şu an çalışmaya başladı. Kulağıma taktım. Allah kırdım. Hemen getirdim. Kulağıma taktım şu anda. Şimdi Bluetooth'a bağlantı tuşuna basıyorum. Burada da konuma erişim izni istiyor. Bunu da yine bir kere isteyecek, bir daha istemeyecek. Yine konumu açayım mı diye sordu. Ve bunun için de izin istedi. Ondan sonra bu izni de verdim. Arka planda çalışması için de izin istedi. Onu da verdim. Şimdi tüm izinleri verdi artık. Ve artık uygulamamız çalıştı. Şimdi bu ana ekranımız. Burada işte roll ve pitch açıları var. Yav açısının uykuyla alakası olmadığını tespit ettik. O yüzden hani o veriyi de görselleştirmedik burada. Sadece batarya ve sıcaklık değerini görüyorsunuz. Bir de pitch ve roll değerlerini. Bu değerler de aslında direkt gerçek değerler değil. Biz bir oranlama yaptık. Kullanımı kolay olsun diye. O şekilde bir değer görüyorsunuz burada. Şimdi uygulamanın mesaj göndermesi için şurada e-posta yeri var, e-mail token'ı var. Bu da hani şirketinizin mailinin token'ı alınmışsa eğer o token'ı girerseniz mail de atabilir. Ben yine buraya rastgele bir şeyler yazıyorum. Hani ben token almadım bunun için. Ama cep telefon numarası daha önemli, daha kolay olarak deneyebilirsiniz. Ben buraya işte kendi numaramı giriyorum. Başka bir numara da olabilir. 0533 diye yazıyorum. Yani artı 90 falan yazmanıza gerek yok. 0530 023 0990 şeklinde girdim numaramı. Kaydettim. Bu ayar penceresinden çıktım. Şimdi de ne zaman ayar vermesini istiyorsam onun ayarına gireceğim. Ama bunu da aslında ayarlamamıza gerek yok. Ben birçok deneme yaptım. Şimdi şuraya giriyorum. Burada default olarak ben değerleri girdim buraya. Sadece ekle demeniz yeterli. Ekle dediğinizde şu aşağıya gördüğünüz gibi max yav, max pitch gibi değerler geldi. Bunu ana pencereye de gönderdi. Şu anda aslında alarm vermeye hazır demek oluyor bu. Şimdi ben kafa pozisyonunu öne doğru eğeceğim ve alarm verdiğini göreceksiniz. Şöyle kafayı öne doğru eğdim. Şu an alarm verdi. Eğer butona basarsam iptal edecek ama 5 saniye beklersem bu SMS atacak. Yani şoförün uyduğu anlamına gelecek. Şimdi 5 saniye beklediğim için e, artık şu anda SMS'i de görüyorsunuz. Hatta ona da bakalım. Kafamı tekrar yediğim için yine durumu algıladı. Hemen SMS'e bakalım. SMS'i açtığımızda işte personel uydu diye bir mesaj gönderiyor ve personelin konumunu yani konum bilgilerini, GPS konum bilgilerini ve hızını gönderiyor bu SMS üzerinden. Bu bilgilere benzer bir bilgi mailde de alabilirsiniz. Ama en kullanışlısı bu diye düşünüyorum. SMS'imizi bu şekilde gönderdi. Şimdi şu anda işte kafa düz pozisyondayken değerleri görüyorsunuz. Hani sıfıra yakın değerler. İşte kafayı birazcık aşağı indirdim. 3 oluyor, 4 oluyor. Bayağı kafaya eğdikten sonra 5'i geçtikten sonra genelde uyku durumu tespit ediliyor. Yani uyku durumu oluyor diye düşünüyoruz. O yüzden de biz default değer ayarı olarak 5 girdik. Ya olur da yani kulaklığın sizin kulağınıza göre yerleşiminden bir farklılık oluşursa şuradaki default değerleri değiştirebilirsiniz. Buraya işte pitch değerini değiştirmeniz yeterli. Bunu 5 yerine 6 yapabilirsiniz, 7 yapabilirsiniz ama çok düşük değere indirmemenizi tavsiye ederiz. Yani 3'te 2'de sürekli alarm verir bu sefer kafadaki ufak bir hareketten dolayı. O yüzden hani 5 ve yukarısında bir değer deneyebilirsiniz. Değeri de yukarıya almanızın sebebi şu olabilir dediğim gibi kulaklığa taktığınız
Normal düz dururken kafanız eğer değer 5'ten yüksek çıkıyorsa o zaman zaten biraz daha yükseltmeniz gerekiyor demektir. E, Bu da kulak pozisyonu ile ilgili, yani kulaklığın kulağa yerleşme pozisyonu ile ilgili. Şu anda ben birkaç kişiyle denedim bunu. Yani genelde bu değerleri görüyoruz. Yani 1,5, 2,5 arasında standart kafa pozisyonunda. Yani şoförün şu sürüş pozisyonunda en fazla 3, 3,5 değerlerini görüyor. Kafayı eğdiği zaman alarm oluşuyor. Şu anda mesela tamam dedim ve alarmı iptal etmiş olduk. Yani şoför algıladı ve uyandı. Hatta sesini de açayım ben bunun. Sesini kapatmıştım. Çok gürültülü biraz diye. Şimdi bir de şey yaptık. Hani sürekli böyle alarm verme durumuna girmesin diye 5 defa alarm verirse arka arkaya artık uygulamayı kapatıyor. Hani bir hatadan dolayı olursa diye öyle bir önlem aldık. 5 defa alarm verirse otomatik programı kapatacak. Şimdi herhalde beşinci oldu. Pardon, altıncı oldu. Ve kapattı uygulamayı. O yüzden şimdi tekrar uygulamayı açacağım. Uygulamamızı açtım. Bağlantıyı otomatik aldı. Şu an işte 3,5 değerini görüyorsunuz. İşte kafayı eğdim. Sesi de duydunuz şu anda. Şimdi tekrar kaldırdım. Tamam dedim. Alarmı iptal etmiş oldum. Tekrar alarm oluşturayım. Ee, 5 saniyede 5 saniye bekleyeceğim. Ve bu pencere otomatik kaybolacak. Ben düğmeye basmıyorum şu anda. Tamam düğmesine basmadım. Bu pencere kaybolacak. Kayboldu. Pardon, işte geldi. Hemen yine SMS'i de göstereyim. Tabii hala kafam eğik olduğu için bir daha alarm pozisyonuna girdi. Şimdi SMS'i de görüyorsunuz, ikinci SMS'i de. Bu şekilde uygulamamız çalışıyor.